Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Citroen C5X, kendine has sıra dışı tasarımı, içten yanmalı motoruna ek plug-in hibrit elektrikli motoru ve üstün özellikleriyle yeni Citroen C5X'e dair her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Yeni C5X'i yakından tanımadan önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olmalarını, videoyu beğenmelerini ve sevdikleriyle paylaşmalarını hatırlatmak istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Citroen C5 ilk kez 2000 yılında markanın sedan ihtiyacını karşılamak için piyasaya sunuldu. Citroen markasının kendine has tasarım detaylarının kullanıldığı C5'i kimileri çok severken kimileri ondan hep uzak durdu. 2007 yılında ikinci nesline kavuşan C5, merkezi sabit kalan direksiyon simidiyle bir hayli dikkat çekmeyi başarmıştı. Ve tarihler 2021'in son çeyreğini gösterdiğinde hem tasarımı, hem teknolojisi, hem de ismi değişen 3. nesil C5X bizlerle. PSA EMP2 platformu üzerinde yeni Peugeot 508 ile birlikte üretilen C5X, 508'e karşı ne kadar başarılı, bunu da birazdan öğreneceğiz. Tasarımında yeni C4'ten ilham alınan yeni C5X'in ön tarafına baktığımızda oldukça yayvan ve geniş bir tasarım bizi karşılıyor. Üst tarafta boydan boya uzanıp ortasından marka logosunun geçtiği led gündüz farını görüyoruz. Ondan biraz uzaklaştığımızda fark ettiğimiz X şeklindeki far tasviri ise yeni C5X'in detay özellikleri arasında yer alıyor. Tampon üzerinde olup performansının da en az tasarımı kadar iyi olduğu far grubu gerçekten etkileyici görünüyor. Sis farlarının tamponun köşesine yerleştirildiği yeni C5X'e içimizden gele gele yıldızlı bir artı puan veriyorum. Yeni Citroen C5X'in karakteristik tasarımını en net biçimde gördüğümüz profilini gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni C5X'in profil tasarımını ikinci nesliyle kıyasladığımızda segment geçişini en net biçimde hissediyoruz. En az ön tasarımı kadar etkileyici görünen profil tasarımında akıcı çizgiler kullanılmış. Yeni C5X'in crossover karakterine gönderme yapan tekerüstü düdükleri, ön tampondan başlayıp marşpiyeller dahil arka tampona kadar uzanıyor. Ona tam profilden baktığınızda büyük gövdesinin aksine daha alçak tavan ve cam çizgisini fark ediyoruz. Tasarım konusunda gerçekten cesur ve başarılı olan Citroen, arkaya ilerledikçe daralan camları C sütununa gelindiğinde karakteristik bir şekilde sonlandırıyor. Buna ek olarak şişkin ön ve arka çamurluklar da onun bariz şekilde geniş görünmesine yol açmış. Bu zarif tasarıma yakışır zarif jant modellerinde ise 17 ve 19 inç boyutunda 3 farklı model seçiminize sunuluyor. Renklerde ise inci beyazı ve çelik grisi başta olmak üzere 6 farklı renk paletteki yerini alıyor. Yeni C5X'in trafikte ilerlerken en çok göreceğimiz arka tarafında bizi nasıl bir tasarım bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Yeni C5X'in arka tasarımını önceki nesliyle kıyasladığımızda arada yine uçurumların olduğunu görüyoruz. Artı puanımı hem de 5 yıldızıyla birlikte peşin peşin verdiğim arka tasarımda insanın gözünü tırmalayan, ya bu da olmamış diyebileceğimiz hiçbir detay bulamıyorum. Tam arkasından bakıldığında geniş gövdesinin üzerinde konumlandırılmış camı ve hem altında hem de üstünde yer alan spoilerıyla spor otomobilleri kıskandıran detaylara yer verilmiş. Üzerinde fren lambasının da bulunduğu bu spoiler'ı ben gerçekten çok beğendim. Gayet büyük boyutuyla dikkat çeken stoplarda ise ön taraftakine benzer şekilde X tasvirinin yapıldığını görüyoruz. Marka logosunun bagajın merkezinde yer aldığı arka tarafta model isim yazısı için sağ köşe ayrılmış. Yeni C5X'in arka tarafına en büyük eleştirimi geri görüş kamerasının konumu ve tasarımı için yapmak istiyorum. Böylesine bir tasarımda yüzde çıkan sivilce misali konumlandırılan geri görüş kamerası benden eksi puan alıyor. Plastik rengindeki tampona indiğimizde ise üzerinde herhangi bir egzoz çıkışının yer almayıp reflektörlerle süslenmiş bir tasarım bizi karşılıyor. Yeni Citroen C5X boyutlarıyla önceki nesliyle arasındaki farkı açıyor. Yeni C5X 4805 mm ile önceki nesline göre 27 mm daha uzun, 1865 mm ile 13 mm daha geniş,
ve 1505 mm ile önceki nesline göre 50 mm daha yüksek boyutlar sunuyor. Uzayan boyuna rağmen kısalan dingil mesafesinde ise 2785 mm ile önceki nesline göre 29 mm daha kısa boyutlar sunuluyor. Şimdi gelin bir Citroen'in en sıra dışı mekanlarından biri olabilecek iç mekanında bizi nasıl detaylar bekliyor hep birlikte öğrenelim. Yeni C5X'in kabinine adım atar atmaz korktuğum şey başıma gelmiyor ve absürt bir tasarımla karşılaşmıyorum. Tasarım konusundaki cesaretine dem vurduğum Citroen'in kabul edilebilir bir tasarımla bizi karşılaması beni mutlu etti. Üzerinden konsol üzerindeki ekranları kontrol edebileceğiniz altıgen formundaki direksiyon simidi gerçekten etkileyici görünüyor. Bu etkileyici direksiyon simidinin hemen arkasında ise ön taraftaki farlara benzer şekilde ambiyans aydınlatmasına sahip olan dijital gösterge ekranı bulunuyor. Çalışma hızı, grafikleri ve çözünürlüğü gayet iyi olan bu ekrana bir de head-up display ekranı eşlik ediyor. Sahip olduğu teknolojiyle 21 inç büyüklüğe eşdeğer bilgiler sunan bu ekran yeni C5X'in kullanımını daha rahat hale getiriyor. Hafif orta sertlikte kaplama malzemelerinin kullanıldığı Alman stili kısa ön konsolun ortasına, tam simetriye sahip olmayan sola dayanmış multimedya ekranına geldiğimizde simetri hastalarına atak geçirtecek bir tasarımla karşılaşıyoruz. Sürücüye doğru yaslanmış 12 inç büyüklüğündeki dokunmatik multimedya ekranı işlevsellik konusunda bizi tatmin etmeyi başardı. Dokunmatik hassasiyetinin gayet başarılı olduğu bu ekran üzerinden anlık şarj durumu da dahil olmak üzere tüm bilgi ve ayarlara erişebiliyorsunuz. Ekranın altına doğru inerken şık havalandırma çıkışlarının ve onun altında yine simetrik olmayan çift bölgeli klima kontrol ünitesini görüyoruz. Koltuk ısıtma tuşlarına da yer verilen bu panel basit kullanımıyla dikkat çekiyor. Onun hemen altında bir adet 12 volt soket girişi, bir adet USB bağlantı noktası ve sürgülü kapakla gizlenmiş bir eşya gözü yer alıyor. Aynı zamanda kablosuz şarj pedi opsiyonuyla da satın alınabilen bu alanın hacmi gayet yeterli. Orta konsol üzerinde ilerlerken birçok modelde eksi puan verdiğim bardaklıkların tam da istediğim yerde konumlandığını görüyoruz. Bardaklıkların hemen yanında ise tasarım harikası vites seçim kumandası, mod seçim tuşu ve elektronik el frenine yer verilmiş. Onun gerisinde iki yana açılan kapağıyla küçük eşya gözü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz kol dayama bulunuyor. Yeni Citroen C5X'in havasını değiştirecek ambiyans aydınlatmaları da gerçekten etkileyici görünüyor. Buna ek olarak açılır cam tavanda iç mekanın daha ferah olmasını sağlıyor. Yeni C5X'in üzerinde en çok vakit geçireceğimiz koltuklarına baktığımızda klasik tasarımının devam ettiğini fark ediyoruz. Yanal sırt desteklerine sahip olan bu koltuklarda baldır desteğinin biraz daha iyi olması gerekirdi diye düşünüyorum. Yeni C5X'in arka koltuklarına geçildiğinde öyle korkulduğu gibi dar ve klostrofobik bir alanla karşılaşmıyoruz. Cam tavanında büyük katkı sunduğu bu duruma konforlu koltuklar eşlik ediyor. Üzerinde Isofix bağlantı noktalarının bulunduğu koltuklarda yanal ve baldır desteği konusunda biraz daha iyisi olabilirdi. Buna karşın yolcuların konforuna önemli ölçüde katkı sunan 2 adet USB bağlantı noktası ve havalandırma çıkışlarına orta konsol üzerinde yer verilmiş. Yeni C5X'in arka camla birlikte açılan elektrikli bagaj kapağının altında 545 litre hacim sunuluyor. Plug-in hibrit modelde bu hacim değeri 485 litreye düşüyor. Yeni Citroen C5X'in tasarımına yakışır, size keyifli anlar yaşatacak güvenlik ve sürücü yardımcı özelliklerini hep birlikte öğrenelim. Yeni C5X'te yarı otonom sürüş dahil olmak üzere birçok güvenlik özelliği sunuluyor. Bu özelliklerin başında 30 km/saat hızları üzerinde çalışıp aracın şerit dışına çıkmasına izin vermeyen otoyol sürüş yardımı, 70 metre radar alanıyla çevrenizde olup biteni size aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla gösteren uzun menzilli kör nokta izleme, geri manevralarda olası kazaların önüne geçmek için üzerinde yer alan radarlarla sizi sesli ve görüntülü olarak uyaran arka trafik uyarısı ve çok daha fazlasına yeni C5X'e sahip olabilirsiniz. Yeni C5X'te beni çokça heyecanlandıran plug-in hibrit motoru ve diğer motor seçeneklerine dair her şeyi öğrenmeye hazır mısınız?
Yeni Citroen C5X'te tamamı otomatik vitesle eşleştirilmiş, ikisi benzinli, biri şarjlı hibrit olmak üzere 3 farklı motor tipi bulunuyor. İlk sırada 1.2 PureTech, 130 beygir güç, 230 Nm tork üreten motor yer alıyor. E-AT 8 ileri otomatik vitesin kullanıldığı bu motorun ortalama yakıt tüketimi 6 litre olarak kayda geçiyor. İkinci sırada ise 1.6 PureTech, 180 beygir güç, 250 Nm tork üreten motor bulunuyor. Yine E-AT 8 ileri otomatik vitesle yönetilen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre. Son sırada olup benim de tercih edebileceğim motor ise 1.6 PureTech motora eşlik eden 81.2 kW elektrikli motorun birleşiminden ortaya çıkan 225 beygir güç, 360 Nm tork üreten model oluyor. E-AT 8 ileri otomatik vitesle gelen bu motorun ortalama yakıt tüketimi 1.3 litre. Tamamen elektrikli sürüş menzili ise 50 km. Yeni Citroen C5X şu an Avrupa'da en düşük 35.730 Euro'dan başlayıp en pahalı 43.480 Euro'ya alıcı buluyor. Yeni Citroen C5X'in baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben yeni C5X'i gerçekten çok beğendim. Özellikle de tasarımı ve plug-in hibrit motoruyla kesinlikle de bir şans veririm. Peki siz yeni Citroen C5X hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılan her şeyi ve yeni C5X hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.